Şimdi Ekrem'le biz aslında bu vlogu biraz daha sonra başlayalım diyorduk ama çok güzel bana sorular sordu ettiği için direkt başlatmak istedim ve önemli değil. Bir şeyde paylaşmasak bile bu bizim hatıramız olsun değil mi? Yani hem ailenle izlemiş olur, ne konuşmuş etmişiz görürler değil mi? Evet. Ne kadar iyi bir çocuklar, iyi bir oğullar olduklarını görüp de gurur duysunlar yani. Zaten çok tatlı bir ailem var. Bunu söylemek istiyorum. Bana bir soru sormuşsun. Neydi o soru? O soru senin bütün filmlediğin vloglarda mesela Evet. Dünyayı ziyaret ettin. Zürih'ten İstanbul'a, Evet. İstanbul'dan mesela Oslo'ya, Hepsini izledim Oslo'dan mi? Mardin'e. Evet. Yani çeşitli şehirlere gittin, çeşitli yeni şehirlere. Evet. Sana soracaktım. O şehirlerden senin en sevdiğin şehir hangisiydi ya da ülke vlog etmek için? Ha, şimdi şöyle yani aslında bu vlog öncesinde de ettiğim yerler olduğu için bence bu çok zor bir soru. Ama gerçekten nereyi seviyorum diye soracak olursan Paris ya. Paris'te ne seviyorsun mesela? Ha? Ne sevdin Paris'te? Paris'in o kaosunu seviyorum bence. Niye bir böyle bilmiyorum ama ben Paris'in o kaosunu seviyorum. Çok öyle ahım şahım matrak bir yer mi? Kesinlikle değil. Ama o kaosunu seviyorum. Evet, öyle yani. Sen peki Dubai'yi seviyor musun? Çok seviyorum. He? Ben son 5 yaşındayken beri buraya taşındık. İlk buraya taşınınca azıcık zordu. Mesela Türkiye'nin hava, trafik mesela genel olarak buraya taşınmak ve komple adapte olmak zordu. Çünkü Kolay değil. buraya gelince yani ben hiç İngilizce konuşamıyordum. Okulda yani okul zordu öğrenmek. Yani çünkü birisi her zaman benim yanımda olması gerekiyordu. Babam ve annemden inanılmaz destek aldım. Kedi teyzemden de bayağı destek aldım evde şimdi. Kimden? Efendim? Kim dedin tekrar söyle. Kedi teyzem. Ha, Kedi teyze. O hepsinden çok destek aldım ve onların sayesinden Dubai'de rahat rahat yaşamaya başladım. Güzel. Böyle 10 yaşından beri. Ve de rahat rahat artık İngilizce konuşmaya başladım. Evet. Güzel çalışıyorum okulda. Yeni arkadaşlar edindim, yeni kişiler tanıdım. Yani genel olarak bence Dubai transition bence çok güzel. Çok Değil mi? rahat. Evet, gerçekten güzel. Bir de şöyle bir şey de var. Bak, Ekrem hakkında gerçekten sevdiğim bir şey söyleyeceğim size. Ekrem futbolcu olmak istiyor. Evet. Ama bunun yanında bir yandan girişimcilik dersleri alıyor. Niye alıyorsun Ekrem ya? Yani Ben bunu sana hiç sormadım. Niye alıyorsun? yeni opportunity için, bir de yani beynimi genişletmek için. Çünkü tek futbol öğrensem, hayatım sadece futbol. Başka hiçbir şey yok. Evet. Mesela genel olarak hayat yaşarken yeni şeyler öğrenmen gerekiyor. Mesela sen Paris'e gidiyorsun, mesela Zürih'e gidiyorsun, Madrid'e gidiyorsun. Onların hepsinde Yeni şeyler öğren. Burada bir even here. Yeni yerler keşfediyorsun. Mesela onu da ben de yapmak istiyorum ama ben daha Küçüksün. erken başlamak Evet. istiyorum. İnşallah biraz daha yaşın geçsin beraber de yaparız ha. Çok isterim, çok isterim. Mesela ziyaret kastık. Mesela haftaya İsviçre'ye gideceğim. Evet. Ski için. Haftaya İsviçre'ye kayak yapmaya gidiyor. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Bu yaşta böyle şeyler yapmak büyük bir lüks, biliyor musun? Herkesin böyle şeyleri yok ya. Bu çok güzel bir şey. Çok farklı bir avantaj. Ve bu yaşlarda bunları yapabilmek ya okuduğun okul gibi insana çok şey katıyor. Çok farklı özellikler katıyor buraya. Güzel. Ben Ekrem'i çok seviyorum. Çok zeki bir adam. Teşekkür ederim. Zaten sizin ekipte olsun, diğer ekiplere thank you very much. Thank you. Herkes acayip zeki. Tamam, ben hepinize bayılıyorum. Yes, thank you. Hepinize bayılıyorum. Hepiniz birbirinizden zekisiniz değil mi? Ve güzel çalışıyorsunuz Ekrem. İş disiplininiz var yani. Bu bambaşka bir şey. Teşekkür Evet. ederim. Evet. Çok açız. Ekrem'e dedim gelmeden önce bir şey yeme dedim. Ben de hiçbir şey yemedim. Seni bekledim. Bugün güzel doyacağız değil mi abi? Benim adam çak ya. Çak. Koçum benim. Ha? Gelmedim, ben geldim. Sen gelmedin, ben geldim. Şimdi durdurayım biraz istiyorsan. Biraz biz kendi sohbetimizi edelim değil mi? Erkek erkeğe konuşalım biraz. Hemen bak nasıl bağlandı, görüyor musun?
Şimdi biz Ekrem'le bir baş başa sohbet ediyorduk ama konu derinleşti değil mi? Evet. Ve o yüzden tekrar açmak istedim çünkü bunu hem sizlerin de duymasını istiyorum hem de aslında bir şey söylemek istiyorum başlamadan önce, tamam mı? Böyle hani hayallerini anlatıyorsun ya, yapmak istediklerini anlatıyorsun ya. Aa, ben hayattan öğrendim biliyor musun? Bak çok samimi söylüyorum. Eğer bir şeyi severek yapıyorsan, tamam mı? Bunu yaparken kendini mutlu hissediyorsan, dediğim gibi haz alıyorsan yani, seni kimse tutamaz. Tabii. Gerçekten seni kimse tutamaz. Limit hava. Limit yok abi. Limit yok. Limit sensin. Bak çok ciddi. Bana mesela anlatıyorsun, ben çok seviyorum böyle. Tamam mı? Ya şimdi ben sana ne diyebilirim ki Ekrem yani? Hayalleri olan gencecik, pırıl pırıl harika bir adamsın değil mi? Bak mesela dün ne oldu? Dün ben hani bir FCN diye bir restorana gittim yani, paylaştım falan. Ve videoyu çekiyorum. Hatta onun öncesi günde de Tretin Studio diye bir Hint mutfağı restoranına gitmiştim ya. Bu işte ilerliyorum. Yani bu benim hobim. Biraz daha artık ilerlemeye başlıyor. Ama insanların buna saygı duyduğunu ve bana davranışların daha farklı olduğunu görmeye başladım bu restoranlara gittiğimde. Yani mesela Ya- eğer daha önemliysen daha fazla sana şey. Ya şimdi şöyle, oraya giden her misafir değerlidir. Ama bana biraz daha farklı davrandıklarını görmeye başladım. Mesela zaten Tres'in stüdyo videolarını görecekler, bambaşkaydı, tamam mı? Hayatımdaki yani en farklı deneyimdi. Yemek dışında söylüyorum. Dün akşam da mesela normalde müşterileri gezdirmedik yerleri gezdirdiler falan. Şeydi onun dışında. Mesela bu sabah bana mail atmışlar. Şok oldum. Ben yukarıdaydım. Cloud 22'deydim, tamam mı? Oradan işte hazırlanıyordum. Seninle buluşmak için aşağıda karşılayacaktım ya seni. O arada bana mail atmışlar dün gittiğim yerden. İşte orada çalışanlarla işte şans eseri Massimo Bottura diye bir şef var. Bak onu da anlatacağım, tamam mı sana? Bunu bilmiyorsun büyük ihtimalle. Onu tanışma hikayemi falan anlatmıştım. Bana onunla alakalı bir mail atmışlar. Hala inanamadıklarını söylüyorlar yani. Ne abi biliyor musun? Bak, insanın tutkusu insana her şeyi yaptırabilir. Ben ne yaptım biliyor musun? Sırf bir restoranın kapısını izlemek için Modena'ya gittim abi. Daha 20 yaşındaydım o zamanlar. Ve ondan sonra bu hikaye başladı. Anlatabiliyor muyum sana? Bu işler böyle. Sen de daha yolun ve önünde şu an o kadar, inşallah dediğim gibi, uzun, başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yol var ki daha neler başına gelecek abi. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben Değil de mi? birkaç seneye umarım beni Süper Lig'de ya da Şampiyonlar Ligi'nde beni görürsün. Evet. Ekrem abi. Sonra yemeğe gideceğiz değil mi? Yemeklere gideceğiz böyle yurt dışına. İnşallah. 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 Ne söylemek istiyorsun? Yani eğer bir şeyi yapmayı seviyorsan, diyelim ki Şöyle şey yapayım. boxing ya da futbol ya da spor ya da genel olarak mesela dans, eğer onu seviyorsan ve mutluysan yaparken durma. Motivasyonun her zaman var. Motivasyonun da devam Thank you edeceğim. very much. Sporumdaki en iyisi olacağım mesela, Değil mi? futbolcu ya da basketbolcu. Thank you very much. Ben bunlardan daha iyi. Ben onlardan daha iyi performans yapabilirim. Ben ne kadar daha ileri kendimi itebilirim ona bakmam gerekiyor. Evet. Yani eğer bir şey çok seviyorsan Yapacaksın. tek limit kendinsin. Yani eğer kendini geri tutuyorsan, kendini tutunuyorsan böyle bir şey yapmaktan, o seni durduracak tek şey. Yoksa eğer saatlerle koyacaksan, mesela eğer şeye gideceksen, gym'e gideceksen, mesela o saatler çalışıp mesela kas Yapacaksan. kas yapacaksan kimse seni durduramaz. Evet. Tek durdurabilecek kişi sensin. Aferin Kendin sen. için. Benim adamım. Benim adamım. Ben bir yandan bunu niye çekmek istiyorum biliyor musun? Hani? Özellikle şurada tam karar verdim. Hani kapıda ailenle konuştuk ya. Senin zaten ne kadar harika bir adam olduğunu biliyorlar. Ama bir de buradan görsünler. Değil mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim değil mi? Biz artık bir yemeğimizi yiyelim. Hala çünkü doymadık. Ops, dur.